Herkese merhaba. Bu videoda Lizbon'dayım ve Lizbon ve İstanbul'un ne kadar benzediğini size göstereceğim. Hemen başlayalım. Lizbon ve İstanbul'un bence çok ortak noktası var. İnternette de bununla alakalı çok fazla zaten geyik dönüyor. Öncelikle ilk ortak noktaları bence birçok medeniyet gelmiş ve geçmiş. Ayrıca bir tanesi Avrupa'nın en batısında, bir tanesi de Avrupa'nın en doğusunda. Coğrafi önemleri gerçekten çok yüksek bu iki tane şehrinde. Şimdi daha spesifik örneklerle videoya başlıyorum. Lizbon'un dar sokakları İstanbul'a inanılmaz andırıyor. Hatta böyle balkona kıyafetleri böyle kurutmak için koyuyorlar. Bunlar bile benziyor. Mesela lokal bir bakkalımız var gördüğünüz gibi. Eski İstanbul bakkallarından kalan böyle bir iki üç tane var ya, işte Lizbon'da da böyle ufak tefek bakkallardan hala kalmış. Yokuş çıkıyorsunuz bayağı. Mesela buranın yanı tramvay yolu. Bu ufak caddeler, bu ufak sokaklar bana mesela şu anda hafif Galata'ya çıkan yolu hatırlatıyor. Böyle sağda solda küçük küçük elektrikçiler var. Sanki böyle şu an Taksim'e çıkan yolda yürüyor gibi hissediyorum ama Taksim'den çok uzağım. Mesela burası da bana çok Tarlabaşı gibi geldi. Her yer insana bir yeri hatırlatıyor ve çağrıştırıyor. Baksana. Ve bu dar sokaklar sonrasında böyle dik merdivenlerle birleşiyor. Bak bir havlu daha orada var. Grafitler var. Gökyüzü böyle çok berrak bir mavi. İstanbul'da böyle değil mi biraz ya? Bilmiyorum. Yorumlarda söylersiniz. Benzer işler. Lizbon Belediyesi çalışıyor. İşte aynen. Bunlar bizde yok mu hocam? Bunlar bizde yok mu hocam? Şehirde deniz manzarasını farklı yerden görmek mümkün. Güzel çiçekler, deniz manzarası ve kentsel dönüşüm. Bu üç tane şeyi her yerden görebiliyorsunuz. Bak deniz var, kentsel dönüşüm var ve tarih. Üçü bir arada. Bizim İstanbul'da böyle değil mi? Yine bir tepe çıkıyorum. Of. Burada böyle tuktuklar var. Bunlara tuktuk deniyor. Tuktukunu böyle yapraklamış. Şöyle abi. Keşke mesela bizde de olsa bu. Bu yok. Tıpkı İstanbul gibi Lizbon'da 7 tepenin üzerine kurulmuş bir şehir. Buraya 7 tepeli şehir diyorlar. Burada tepelerin ismini azizlerin ve din adamlarının ismini vermişler. Şu anda ben bir tane tepenin üstündeyim. Nefes nefese kaldım ama şu manzaraya bakar mısınız? Hem ne kadar güzel hem de ne kadar İstanbul'u andırıyor. Bakar mısınız şuraya? Hatta şöyle uzaktan biraz köprü de gözüküyor. Mesela bu tepede ne oluyor derseniz, bu tepede şöyle hatıralık eşyalar satıyorlar. Bunlar mesela mantardan. Mantar dediğim bu şarabı mantarı vardır ya. Portekiz çok ünlü bu mantarlarla. Çok fazla mantar üretiyorlar ve mantarların %70'ini de export ediyorlar. Bak burası da insanların manzaraya baktığı yer. Neresi yazmışlar böyle bak şöyle. Buradan bakıyorsun diyorsun ki burası, şurası. Burada bir kale var. Burada bir manastır var. Bu tepede bir şey içebiliyor muyuz abicim? Bir şey var burada, evet. Evet, az önce dediğim gibi bu tepeyi de bir Azize ismini vermişler. Az önce bir hanımefendi oraya çiçek koyarak dua ediyordu. Allah kabul etsin. Limonata. Hello, can I have a lemonade please? 3 euro. 3 euro kaç para ediyor hesaplamayın sakın. İstanbul'da da böyle bir tepede limonata verseler 100 lira verirsiniz bence. Obrigado. Güzel. Ben böyle çok şekerli felaket bir şey diye bekliyordum ama çok kötü değilmiş. Hafif böyle ekşimsi tadı hala duruyor. Manzarada içeyim bari şöyle. Lizbon'da da artık elektrikli araç furyası başlamış. Neredeyse her 10 araçtan bir tanesi şu an Tesla. Bu da bir benzerlik. Evet, burada da trafik var. Dar sokaklar olduğu için kimi zaman arabalar duruyor. Nedensizce duruyorlar. Yani korna çalınıyor. Bence İstanbul'dan daha az kornaya basıyorlar ama kornaya yine basıyorlar. Hani böyle Avrupa ülkelerinde böyle daha az kornaya basarlar ya, Almanya'da falan korna duymazsınız. O kadar değil. Ama İstanbul'dan farklı olarak buradaki insanlar daha sabırlı bir şekilde. Artık Akdeniz ikliminin daha da hakim olması mı bilmiyorum nedendir, coğrafyasından mı? Daha sabırlılar, daha kaygısızlar gibi de geliyor bana ya. Böyle arabayı böyle sokağın ortasına bırakıp durabiliyorlar. Daha az stres oluyorlar. Daha iyi kötü diye bir şey demek istemiyorum. Ben olsam, araba kullanıyorsam burada mesela biraz sıkıntı olurdum. Alışmam biraz zaman alırdı. Ama burada trafik var. Burada da koşuyorum, orada da koşuyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Vapuru kaçıracağım. Kapamayın lan. Karşı tarafa geçiyorum. Bizim Akbil yerinde kredi kartı geçiyor. Bunlardan henüz daha geçmiyor. Bilet almakla uğraştım. Neyse, karşıya geçiyorum. Karaköy'e geldim galiba. Evet, şimdi şehrin karşı tarafına geldim. Şehrin karşı tarafında oturmak, ben karşıda oturuyorum gibi olay burada da varmış. Şehrin bu tarafı diğer tarafa göre nispeten biraz daha fakir ve daha az gelişmiş. Burada çok fazla restoran, balık restoranı ve taze balık olduğunu okudum. Evet, gördüğünüz gibi. Buranın da bir balığını yerim. Bizim bakalım Arnavutköy balıkçılarından ne farkı varmış. Buranın en popüler biracısı Süper Bok. Süper Bok'tan bira yapıyorlar.
İyi, her 15-20 dakikada bir dönüş varmış. O yüzden rahat rahat gezebilirim. Hiçbir sıkıntımız yok. Vatikan. Vatikanos. Vatikan diye isim var ya. Vatikan. Yapma evladım öyle kendini. Şehrin farklı yerlerinde Aguaderos isminde böyle çeşmeler var. Aslında daha enteresanı şehrin bazı yerlerinde su kemerleri de var. Biraz uzakta olduğu için oraya gidemeyeceğim. Ama o su kemerine baktığım zaman bayağı aklıma yani böyle bizim o Fatih'in oralar geldi. Lizbon'da su sıkıntısı varmış 1700'lerde ve bu su kemerleri şehre ilaç gibi gelmiş. Ve 1960'lara kadar da bu su kemerleri kullanılmaya devam etmiş. Hatta üzerinde yürüyebileceğiniz yerler varmış tur olarak. Ama ona vaktim yok ne yazık ki. Şehrin karşı tarafı bana biraz daha böyle Büyükada'yı, biraz daha böyle sahil kısmını anımsattı. Gördüğünüz gibi. Şehirden biraz daha uzak gibi. Tam şehir gibi değil de biraz daha böyle sayfiye mekanı gibi. 10 numara aktivite değil mi ya? Köprü manzarasıyla balık tutmak. Yollar da benziyor. Ara sıra böyle bir şey alıyorsunuz böyle. Hatta bence İstanbul'un yolları buradan daha iyi olabilir. Bana gel abi gel yapıyorlar burada. Balık var, balık var, balık var diyorlar. Tabii gireceğim bir tane yere. Balık temalı bir yer. Evet, biraz da bunların balıklarını deneyelim. Hello. Can I sit? Şöyle oturayım bari. You from? Turkey. Bangladesh. Bangladesh. Hello Bangladesh. İnanılmaz göçmen var tabii burada. What do you recommend? Fish. Actually, I want something with lobster, like crab, gambas. Big gambas. all the fish on the grilled. Okay. This is codfish, the Codfish. fried, the octopus. Okay, I want octopus. Okay, and this is the Do you calamari have grill. octopus salad? Yes, I have also Gambas. drinks and Superbox. Superbox, big one or small one? Sir? Medium size? Medium. Okay. Medium. Anlaştık gibi bakalım. Thank you. Bakalım burada beni ne kadar öpecekler. Superbox güzelmiş. Tam oturdum biraya getirirken abi dedi ki mutlaka dedi burada dedi bizim dedi balık pişiriyoruz mutlaka oraya bak vlogun için müthiş olur dedi. Ben bu öneriyi kaçırmayayım diye düşündüm o yüzden böyle bardağımı burada bırakıyorum. Allah düşüyordum lan. Şu balıkları size göstereyim. Babam kızar şimdi bana normalde şey der bardak o eli bırakılır mı evladım. İçine bir şey atarlarsa filan. Bir şey atacaklarını düşünmüyorum. Hello. What's this bacalao? No. Dorado. Okay. Can I shoot it? Yeah. Okay. Evet ben bunu yemiyorum bugün ama. Thank you. Obrigado. Evet. Burada taze balık varmış. Ben bugün balık yemiyorum. Ben bunlardan yiyeceğim herhalde birazdan. Göster dedi. Gösterdim. Ne yapayım? Yerime oturayım. Bakalım gambas dedikleri neymiş? Burada çatal bıçakla yeniyor birçok şey. Öyle bir kod varmış. Zaten bunları elle yemeyecektim ama. Ekmek getirmiyorlar. Ben buna ekmek banardım bunun sosuna. Ekmek yok. Sarımsaklı bir sosu var. Çok iyi. Müthiş taze. Müthiş taze. Burası deniz memleketi olduğu için bu tip deniz ürünlerinin çok tazesini yiyebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz iyi. Sosu da çok güzel yapmışlar. Sarımsaklı bir sos var. Basmışlar sarımsağı. Müthiş. Yine yapacağımı yaptım ya. Allah'ım üstüme döktüm, her yerime döktüm ya. Sosunu beyaz giymiştim, rezalet bir şey oldu ya. Beni tanıyorsanız zaten bunun olacağını bilmeniz gerekiyordu. Ben bilmem gerekiyordu ya. İstanbul'da da olsam, Lizbon'da olsam bir şey hiç değişmiyor. İnsanın kendisi değişmekten sonra gittiği yer çok önemli değil yani. Ben size söyleyeyim. Baksana bugün böyle gezeceğim. Bugün devamında böyleyim. Tuz var mı hocam? Tuz. Ulan başka masada ekmek getiriyor, bana ekmek getirmediler. Vay be, çifte standart ha. Evet, ahtapot salatam da geldi. Soğanı basmışlar üstüne. Çok soğanlı oluşunu sevmedim. İstanbul'da o kadar fazla soğan basmıyorlar. Yanına biraz havuç koymuşlar. Zeytin de koymuşlar. Zeytin de güzel. Yanlar keyfim yerinde. Çok salaş bir yer burası ve bence 2 kişilik yemek yiyorum. Bakalım ne kadar para vereceğim. 25,5 euro mu? Bence okey ya. 25,5 euro. Çarpsam bile 70, 700, 800 lira. Ekonomi muhabbetlerine girmeyeceğim de. Bence okey yani. You finished? The bill stays, the rest you can take. 25,5 euro. Biz buraya işte kaç bırakacağız? 27-28 bırakacağız. Okey ya. Vallahi okey. Dönerken de vapura bineyim dedim bari. Deniz otobüse bindik. Vapur da görelim bari. İkisi de olsun. Bunların vapurlarında dışarıda oturmak diye bir şey var mı? Bakıyorum ama galiba öyle bir şey yok. Bizim vapurlar kesinlikle çok daha güzel. Burada dışarıda oturmak diye bir şey yok arkadaşlar. Bizim vapurlar daha güzel. Ayrıca büfeleri falan da açık değil. Hiçbir şey açık değil vapurda.
Fado bir müzik türü, çok duygusal, böyle biraz ağıt gibi ve birçok böyle fadocu yerler var. İşte kadınların işte giden gemicilerin arkasından böyle biraz yas, biraz matem, biraz özlem dolu söyledikleri bir şarkı türü. Böyle fado yerleri var. İşte gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, şarap içiyorsunuz ve fado dinliyorsunuz. Bana biraz böyle türkü barları, biraz böyle arabeski anımsatan bir konu gibi geldi bana. Bu da bence benziyor. Ben yoruldum hayat. Portekiz geçmişi çok özlem duyan bir ülke. Zamanında dünya devi olan bir ülke. Dolayısıyla birçok benzerliği var. Fado ve arabesk'i de ben çok benzetiyorum. Bir fadocuya gidecek miyim bilmiyorum ama önden geçerken bundan da bahsedeyim dedim. Of. Burada yorulduğunuz zaman imdadınıza Esplandalar yetişiyor. Esplanda burada gördüğünüz gibi küçük böyle kahveciler. Kahve kültürü burada çok yaygın çünkü Portekiz sömürgeci bir ülkeydi ve Brezilya, Angola, Doğu Timor gibi kahvenin çok yetiştiği yerlerde sömürge ettiği için zamanında burada kahve olayı çok fazla var. Yani ben burada bir double espresso, bir de su içsem bana yeter. Burası biraz Pierotti gibi geldi bana. Manzarası benziyor, sakin, kuşlar ötüyor. Bir Türk kahvesi içerdim burada vallahi, ne yalan söyleyeyim. Espresso güzel de. Mesela bu kahve şu an çok kalabalık değil. 4-5 masa var. İstanbul mesela çok daha kalabalık bir şehir bence buradan. O yüzden burası mesela şu an bu güzel havada İstanbul'da full çekerdi. Bazı yerler biraz daha huzurlu diyebilirim. Kadın şu an ne diye konuştuğumu anlamaya çalışıyor. Bazı tipler var, suratınıza böyle tip tip bakıyorlar. Ben de bakıyorum. Normal şartlarda burası çok rahat bir yer, yani böyle kimse kimsenin umurunda değil. Ama böyle ara sıra bazı tipler çıkıyor. Bir de servis kültürüne bir örnek olarak şimdi kahve sipariş verdiğin zaman hemen kahveyi bıraktığı anda parayı istiyor. Mesela burada öyle bir şey var. Bizde bence daha çok güven var o tarafta. Garson abim gelir, en son adisyonu getirir falan. Burada hemen böyle tak tak. Ama diğer taraftan da burada çok fazla yan kesicilik, işte hırsızlık gibi şeyler de var. O yüzden bunu yapmaları da normal bence. Efendim bu da Lizbon'un ünlü tramvayı. Tram 28 diye geçiyor burada. Manyak bir kuyruk var gördüğünüz gibi. Bir tramvaya binmek için insanlar delice bir kuyruğa girmişler. Ben bu kuyruğa tahminen girmeyeceğim. Bunlarınki sarı tramvay, bizimkisi kırmızı tramvay. Lizbon'un tramvayı 1901 senesinde kullanılmaya başlanmış. Bizim tramvayımız 1860'ta kullanmaya başlanmış ama o zaman atlarla başlamış. Elektrikli tramvaya biz 1912'de geçmişiz. Epeydir yürüyorum. Oha ya. Abi değer mi? Saçmalamayın ya. Yani burada dursam herhalde bir saate falan anca binerim. Samsung reklamına basmış tramvaya. Burası da Taksim Meydanı gibi bir yer olduğunu düşünüyorum. Her şey çok benzemiyor mu sizce de? Gerçekten birçok şey inanılmaz benziyor. İnsan kendini çok garip hissediyor burada. Tahmin edeceğiniz üzere tıpkı İstanbul'daki gibi futbol burada çok büyük bir olay. Özellikle Ronaldo'dan dolayı. Dükkanlarda Ronaldo'nun balmumuyla fotoğraf çeken insanlar görebiliyorsunuz. Mesela bu bir tane dükkan. Burada Ronaldo var. Abla fotoğraf çekiyor. Hello. Hello. Formalar da formalar. Do you have Benfica? Well, which ones? Ha, Benfica mı? All is Benfica? Yeah. Ben maça gideceğim Benfica'ya da. Kaç para? Şunlar 100 euro mu? 100 euro vermesem olur. Ailecek Ronaldo'yla fotoğraf çekiyorlar mesela. Bakın mesela birinci vinç, ikinci vinç, üçüncü vinç. Lizbon'da her yerde inşaat var. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi burası da eski bir şehir ve kentsel dönüşümün de çok yaşandığı bir yer. Dolayısıyla burada inşaat gürültüsü, inşaat her yerde var. Lizbon'da Pink Street, bu pembe sokakta şemsiyelerle Karaköy'deki bizim bu şemsiyelere benziyor. Bak her yerde inşaat sesi var. Her yerde inşaat sesi var. Kadıköy gibi, inanılmaz, delireceğim. Yeter de. Oradan da başka inşaat. Abo. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi burada da su şehri ikiye bölüyor. Tehu Nehri Lizbon'u ikiye bölüyor. Bizden farklı olarak burada biraz daha kum var. Oha neler yapıyorlar, bakar mısınız şuraya? Ha, buraya da şey atabiliyorsun istiyorsan. Ha öyleymiş, tamam atalım. Bu manyak bir şey yapmış, bakar mısınız? Geyik yapmış. Abo. Baksana bu mesela ne yapmış? Kaplan mı yapmış? Ne yapmış? Gerçekten bunu çok beğendim. Bu beyefendiye de bir şöyle verelim. Burada tıpkı şehrimde olduğu gibi suyun yanından böyle yürüyebiliyorsunuz. Beşiktaş sahil gibi burada da sokak müzisyenleri var. Çok... Biraz böyle Ortaköy'e de benziyor. Mesela burada köprü manzarasını görebiliyorsunuz.
Burası da 25 Nisan Köprüsü. Bu 1960'ların sonunda yapıldı bu köprü. Ve bu köprü ilk yapıldığı zaman ismi 25 Nisan Köprüsü değildi. O zaman burada diktatörlük rejimi vardı ve Salazar ülkeyi yönetiyordu ve Salazar Köprüsü'ydü. Ne zaman ki Salazar'a veda ettiler. Buranın da ismi değişti. Buradaki köprünün ismi de tabii ki politik. Tıpkı bizim köprünün isminin değiştiği gibi buranın da köprüsünün ismi değişmiş. Sahilde ayaklarınızı suya değdirebiliyorsunuz çok isterseniz. Bunu yapmayacağım şu anda ama dilerseniz bunu yapabiliyorsunuz. Bir de burada çok yosun var. Şu an kaymaktan korkuyorum. Ana martılara bakın. Burası şu an tam şey değil mi ya? Çırağan Sarayı, Ortaköy. Memleketi mi özledim acaba? Şöyle kıyıdan yürümek oldukça keyifli. Yine böyle sol tarafta sanatını icra eden kişiler görebiliyorsunuz. Sağ taraftan böyle ufak tuktuklar geçiyor. Bunların farklı modelleri var. Kimisi daha böyle tasarımı enteresan. Şu çok havalı bir tane geliyor. Dilerseniz burada girip tekne turu yapabilirsiniz tıpkı Ortaköy'deki gibi. Bakın bu da buranın bizdeki deniz otobüsleri. Yani köprünün silüeti bile inanın benziyor. Burası bizim mesela Topkapı tarafları, değil mi? Bana her şey seni hatırlatıyor. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bence Lizbon ve İstanbul'un dediğim gibi çok fazla ortak özelliği var. Yorumlarda sizi bekliyorum. Bu böyleydi, böyle değildi. Bunları kaçırmışsın diyeceğin şeyleri de yazarsanız çok mutlu olurum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Obrigado. Bay bay.